1973 petrol krizi, OPEC'in petrol üretimini kısıtlaması ve fiyatları 4 katına çıkarmasıyla başladı. Arap ülkeleri Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'i destekleyen Batı'ya petrol ambargosu uyguladı. Bu, enerji fiyatlarını artırdı, küresel ekonomide durgunluk ve enflasyon yarattı. Kriz, alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırdı ve enerji politikalarını kökten değiştirdi. Vietnam Savaşı 1975'te Kuzey'in Güney'i ele geçirip Saigon'u düşürmesiyle sona erdi. ABD'nin bölgeden çekilmesi sonucu Güney, komünist güçlere karşı dayanamadı. Savaş, milyonlarca insanın ölümüne, ABD'de derin toplumsal bölünmelere ve dünya çapında ABD'nin prestij kaybına yol açtı. Vietnam, savaş sonunda birleşik bir komünist devlet haline geldi. Watergate skandalı, ABD Başkanı Richard Nixon'ın siyasi rakiplerini yasa dışı dinlemesiyle patlak verdi. Watergate binasına yapılan bu gizli operasyon ortaya çıkınca Nixon örtbas girişimleriyle suçlandı. Kongredeki soruşturmalarda deliller Nixon'ın suistimalini kanıtladı. İstifa ederek görevden ayrılan ilk ABD başkanı oldu. Skandal siyasette güven krizine yol açtı. İran İslam Devrimi 1979'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi rejiminin devrilmesiyle sonuçlandı. Halkın geniş kesimlerinin ekonomik eşitsizlik, siyasi baskılar ve batıya yakın yönetimi protesto etmesiyle başladı. Ayetullah Hümeyni'nin önderliğinde Şah'a karşı isyan büyüdü ve Hümeyni, İran'ın yeni lideri olarak iktidara geldi. Devrim İran'ı İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürdü ve Batı ile ilişkilerde büyük bir değişim yarattı. Sovyetler Birliği 1979'da Afganistan'a müdahale ederek komünist hükümete destek vermek amacıyla ülkeye asker gönderdi. Bu işgal, Afganistan'da yerel direniş ve dünya çapında büyük bir tepkiyle karşılaştı. ABD, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Afgan mücahitlerine destek verdi. Sovyetler için maliyetli ve uzun süren bir savaş haline gelen bu işgal, 1989'da Sovyetlerin geri çekilmesiyle son buldu. İşgal, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne giden süreçte önemli bir dönemeç oldu. 1978'de Deng Xiaoping, Çin Komünist Partisi'nin liderliğini üstlendi ve ekonomiyi piyasa mekanizmalarına açan reformlar başlattı. Tarımda kolektivizasyonu sonlandırarak özel girişimi teşvik etti. Serbest piyasa reformlarıyla özel sektörün büyümesini sağladı. Ayrıca dışa açılma politikalarıyla yabancı yatırımları Çin'e çekti. Bu reformlar Çin'in ekonomik büyümesini hızlandırarak dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmesine yol açtı. Helsinki Nihai Senedi 1975'te 35 ülkenin katılımıyla Helsinki'de imzalandı ve Soğuk Savaş'ın gerilimini azaltmayı hedefledi. Senet, Avrupa güvenliği ile insan hakları ve ekonomik işbirliğini kapsayan 3 ana ilkeye dayandı. Özellikle Sovyetler Birliği'nin Batı ile ilişkilerini iyileştirme ve insan haklarına saygıyı artırma taahhüdü vermesini sağladı. Bu anlaşma, Doğu ve Batı arasındaki iletişimi güçlendirdi ve Avrupa'daki sınırların daha istikrarlı hale gelmesine yardımcı oldu. 1970'lerde küresel terör ve uçak kaçırma olaylarında belirgin bir artış görüldü. Birçok radikal grup siyasi taleplerini duyurmak için uçakları kaçırarak dünya gündemine geldi. En dikkat çeken olaylardan biri, 72'deki Münih Olimpiyatlarında Filistinli teröristlerin 11 İsraili sporcuyu öldürmesiydi. Radikal gruplar genellikle Batı'ya karşı direniş olarak terör eylemleri gerçekleştirdi. Bu dönemde terörizm, uluslararası güvenlik tehdidi haline gelmeye başladı. Yom Kippur Savaşı, 73'te Mısır ve Suriye'nin İsrail'e karşı başlattığı ani bir saldırıdır. 6 Ekim'de Yahudi halkının en kutsal günü olan Yom Kippur'da Mısır, Sina Yarımadası'nı, Suriye ise Golan Tepelerini yeniden almak amacıyla İsrail'e saldırdı. İlk başta başarılı olan Arap koalisyonu, İsrail'in karşı saldırılarıyla geri püskürtüldü. Savaş, Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirdi, OPEC'in petrol ambargosuna yol açtı ve 1973 petrol krizini tetikledi. 12 Eylül 1973'te General Augusto Pinochet, Şili'deki demokratik olarak seçilmiş solcu hükümetin lideri Salvador Allende'ye karşı bir askeri darbe gerçekleştirdi. Allende intihar etti ve Pinochet, Şili'de askeri bir diktatörlük kurarak 17 yıl boyunca iktidarda kaldı. Pinochet'in rejimi, insan hakları ihlalleri, siyasi muhalefetin bastırılması ve ekonomik reformlarla tanındı.
Darbe Soğuk Savaş döneminde ABD'nin komünizme karşı müdahaleci politikalarının bir parçasıydı. Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türk nüfusunu korumak ve adadaki Yunan darbesine karşı tepki vermek amacıyla gerçekleştirdiği askeri müdahaleydi. Yunan junta yönetimi Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos'u devirmiş ve adayı Yunanistan'a bağlama hedefiyle darbe yapmıştı. Türkiye garantör ülke olarak 20 Temmuz'da harekete geçerek adanın kuzeyini işgal etti. Bu müdahale adada kalıcı bir bölünmeye yol açtı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuzey kısmında Türk Cumhuriyeti, güneyde ise Rum yönetimi oluştu. Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı sorunu, 76'da Türkiye ve Yunanistan arasında ciddi bir kriz yarattı. İki ülke, Ege Denizi'ndeki deniz sınırlarının nereden başlayıp bittiği konusunda anlaşmazlık yaşadı. Türkiye, kıta sahanlığını belirlemek için araştırma yaparken, Yunanistan bu faaliyetleri egemenlik ihlali olarak gördü ve iki ülke arasında gerginlik arttı. Bu kriz, NATO'nun müdahalesiyle geçici olarak çözüldü. Ancak bölgedeki deniz sınırı tartışmaları devam etti. Camp David anlaşmaları 78'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında ABD Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğunda imzalandı. Anlaşma, Mısır'ın İsrail ile barış yapmasını ve topraklarını geri almasını sağladı. Mısır, İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu ve diplomatik ilişkiler kuruldu. Anlaşmalar Orta Doğu'da barış sürecine önemli bir adım attı. Ancak diğer Arap ülkeleri ve Filistinliler için çözüm sunmadı. Bu gelişme bölgedeki siyasi dengeleri değiştirdi. 70'li yıllar nükleer enerjinin tehlikeleri ve kullanımı ile ilgili küresel bir farkındalık artışı yaşandı. Bu yıllardaki nükleer kazalar ve endişeler özellikle 79'da Three Mile Island kazası ile doruğa ulaştı. Bu olay ABD'deki nükleer santrallerin güvenliği konusunda büyük endişelere yol açtı. Aynı dönemde çevre hareketlerinin güçlenmesiyle birlikte nükleer karşıtı protestolar ve kampanyalar yaygınlaştı. Nükleer silahların yayılmasına karşı da yoğun bir tepki vardı. Hareketler daha güvenli ve temiz enerji seçeneklerinin gerekliliğini vurguladı.